Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem çok kolay hem de güzel ayçiçekli bandana yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel ayçiçekleri. Bandana modeli de çok kolay ve güzel arkadaşlar. Bakın buraya ip kordonlar yaptım. Bağlamalı bir bandana yaptım arkadaşlar. Bakın çok kullanışlı. Bandana örgüsüne buradan başlıyoruz. Modeller yaparak arttırmalar yapıyoruz. Yapacağınız ölçüye göre istediğiniz sayıda bu sıraları yapabilirsiniz. Nasıl büyük veya nasıl küçük yapacağınızı video içinde anlatıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Bu bandana örgüsünde iplik olarak bu şekilde turuncu renkli bir iplik kullandım. Siz tercihinize göre her marka ve renk iplik kullanabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Yaprak bölümünde yeşil renkli iplik kullandım. Bu çiçek örgüsünde de sarı renkli iplik kullanmayı tercih ettim. Siz tercihinize göre dediğim gibi her marka ve renk iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. Bakın aynı çiçekleri şu şekilde farklı bir modelde beyaz renkli yaptım. Bu bandana anlatımını da yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu bandananın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o link üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir bandana yapabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel bandana örgüsünü yapacağız. Tığ olarak da 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok güzel olur. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel ve kolay bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Parmağımın üzerindeki ilmeğe tığ takıyorum. Buradan bakın bir ilmek yaptım. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 2 trabzan yapıyorum. Sıra başında yaptığım bu 3 zincirde bir trabzan, 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan yaptım. Arada 2 zincir yaptım. Sihirli arka ipliğini şu şekilde çekiyorum. Bakın burayı birleştirdim. Şu ipliği bakın ilmek arasında tutarak 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
5 zincir yapıyorum. Burada yaptığım 5 zincirin ortasına bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Bu 5 zincir ortasına bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada yaptığım bakın bir sık iğne var. Bu sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. Bu 5 zincirli boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. 5 zincir yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu sırada bakın ortaya bir model yerleştirdim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıra başında ve sıra sonunda yaptığım 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan aynı şekilde devam edecek. Bu ortalarda bir sırada zincirler yapacağız. Bir sırada burada yaptığım gibi modeller yapacağız. Bu sırada zincirler yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Bu 5 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Bakın burada 5 trabzan yaptım. Ortada bulunan ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sık iğne yapıyorum. 5 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada beşer zincir yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın buraya model yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilmek içine bakın sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. Beş zincir üzerine sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraya yine model yapıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum.
5 zincir yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 2 model yaptım. Şimdi zincir yaptığımız sıradayız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir, sık iğne yapıyorum. 5 zincir, 1 2 3, dördüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sık iğne yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bir sırada bu 5 zincir yaptığımız sırayı yapıyoruz. Bir sırada şimdiki yaptığımız model sırasını yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Yapacak olduğunuz büyüklüğe göre buralardan arttırma yaparak model örgüsüne devam edelim. Bandana örgüsünü yapacağım ölçüye kadar arttırmalar yaparak tamamladım. Kaç model yaptığımı sayıyorum. Bakın şu modelleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 model bitirdim. 10. modelden sonra bakın bu 5 zincir yaptığım sırayı tamamladım. Sıra olarak sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 sıra oldu. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız bunu 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. Ben burada bitiriyorum. Veya daha kısa da yapabilirsiniz. 1 yaş çocuk için yapmak istiyorsanız bakın burada 5 sıra önce bitirebilirsiniz. O zaman 1 yaş çocuğunuz için olur. Şimdi buraya bir ip kordon yapacağız. Bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapıyorum. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. 50 zincir yapalım. 50 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. Bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Tığ takıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bu son yaptığım ilmeği bakın şu şekilde tutuyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Ortada bulunan ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Minik bir pıtırcık yaptım. Şu iki zincirli boşluğa bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Burada yaptığım zincirler üzerine pıtırcık modeller yapıyorum. Bakın bu bir ilmeği atlıyorum. Bu zincir boşluğuna bir sık iğne,
2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincir üzerinde 2 pıtırcık model oldu. Diğer zincir üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bu zincirler üzerine 2 pıtırcık model yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Buraya da 2 pıtırcık model yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın buraya da ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. 50 zincir yaptım. 50 zinciri yapalım. 50 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım ilmeği bu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi çevresinden çiçekler yapacağız. Bu şekilde bir ay çiçeği yaptım bakın. Bu çiçekten yapacağız. İlk önce bu ay çiçeğin yapılışını birlikte yapalım. Kahverengi iplik ile orta bölümü yapıyorum. Bu renk bir iplik kullanıyorum ben. Sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde ipliği parmağıma doladım. İlmeğe tığ taktım. İplik aldım, çektim. Parmağımdan çıkarıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bu sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyorum. 6 sık iğne yaptım. İplik ucunu çekiyorum. İlk yaptığım şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın orta bölümü yaptık. Şimdi bu sarı renkli iplik ile çevresini yapacağız. Bu renk bir sarı renkli iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik kullanabilirsiniz. Bu orta bölümü de farklı renkli iplikler ile yapabilirsiniz. Herhangi bir sık iğne üzerine ipliği şu şekilde bakın. Hangisi olursa fark etmez. Bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. İlk sarı renkli iplik ile bakın yaprak bölümünü yaptım. 3 zincir yapıyorum. İkinci ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum.
3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Diğer ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bakın son ilmeğe de yine aynı şekilde 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Şu ilmeğe bakın, ilk başladığımız ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Örgünün ters tarafında bu iplik ucunu kaybediyorum. Yaptığımız bu ay çiçeğini hazırladığımız bu bandana ile birleştireceğiz. Yeşil renkli iplik ile birleştiriyorum. Bir yaprak, bir çiçek şeklinde bakın bu aralara bu modelleri yerleştireceğiz. Siz tercihinize göre farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Bakın bu 3 zincir olan boşluğa ipliği bağlıyorum. Şu şekilde bir ilmek yapıyorum. 7 zincir yapıyorum. 1, şu iplik ucunda arada kaybediyorum bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk önce yaprak yapıyorum. Bu tam köşeye çiçek denk gelmesi için bakın buraya yaprak yapıyorum. Siz bir sıra fazla yaptıysanız bu ilk sıraya çiçek yerleştirme yapabilirsiniz. Bakın ben saydım. Buraya çiçek gelecek şekilde ilk önce yaprak yapıyorum. 7 zincir yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada sayıyorum. 2, 4, 5. ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 1, 2, 3. 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bakın, şu ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Yaprağı yaptım. Burada 4 ilmek atladım. 4 de zincir yapıyorum. Bu 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Şimdi çiçek yerleştireceğiz. 5 zincir yapıyorum. Hazırladığım bu çiçeği bakın birleştireceğiz. Tığı çıkarıyorum. Bu sarı renkli ile yaprak yaptığımız yerlerde 3 trabzan yaptım buraya. Bakın ortada bulunan trabzan üzerine tığı takıyorum. Bu ilmeği içinden çekiyorum. 5 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum.
Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. 7 zincir yapıyorum. Yaprak yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2, 4, 5. ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar aynı ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Dört zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Tığ çıkarıyorum. Şu ortada bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Şu ilmeği içinden çekiyorum. 5 zincir, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Çiçekleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir yaprak yaptım. Yapraktan sonra 4 zincir yaptım. İp kordon yaptığım bu ilmeğe bakın şuraya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bandana örgüsünü bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Tam köşeye çiçek yaptım bakın. Dönüşe çiçek denk geldi arkadaşlar. Kullanışlı bir bandana yaptık. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Orta noktadan yüksekliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Buradan genişliği ölçüyorum. 48 santimetre. Bakın çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.